Merhaba. Bugün enerjim çok düşük ve normalde video çekmek için en azından bir şeyler yapmam ya da bir şeyler anlatmam gerektiğini düşünüyorum ama ikisini de çok yapasım olmayan bir gün. Ama belki en azından bir şeyler yapmayan, sadece yatma şeklinde günümü öldürmemeye bir katkısı olur diye açayım dedim. Yani şu videonun şeyine bastım yani. Dün gece bir tanıdığımızın ölüm haberini aldım. Bu da bugünkü enerjimi epey bir düşürdü. Ama video çekmek için belki bir şeyler anlatmak ya da konuşmak, benim hiçbir şey yapmadan tek evde yalnız başıma tavana bakarak ya da bir bilgisayara ya da telefon ekranına bakarak yatmamdan sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten bu yüzden çekiyorum bu videoları ya. Bir şeyleri kafamın içinde yaşayıp donuk bir şekilde hareketsiz hayatıma devam etmektense kafamın içindekileri dışıma yansıtıp bir şeyler yapabilmeye devam etmek. Asıl amacım bu kanalda aslında zaten. Neler yaptığımı anlatabilirim bugün. Şu an sabah. Hatta saat kaçmış? 10-12 geçiyor. Ee, Uyandım. Yatakta biraz bir ayılmak için Instagram falan kaydırdım. Bir arkadaşımla böyle ufak DM'leştik. Ona anlattım. Dün gece böyle bir haber aldım. Şu an tuhaf hissediyorum diye. Biraz dertleşmiş gibi olduk. Sonra kalktım. Dişimi fırçaladım. Aç karnına içmem gereken ilaçlarımı içtim. Dizime jelimi sürdüm. Dizime jel sürdükten 20 dakika sonra dizlik takabiliyorum. 20 dakika falan geçti, dizliği taktım. Bir yarım saat aslında, yani ilaç içtikten sonra yarım saat bir şey yememem gerekiyor. Aslında o yarım saat de geçti. Yani artık yemek yiyebileceğim bir aşamaya geldim ama bu enerjisizlik e, engel oldu. Böyle bir kalkıp bir şeyler yemek için hazırlamama. Yatmaya devam ettim. Bir yarım saattir falan da galiba öyle yatıyorum yani. Aslında kalkıp yemek yemem lazım. Ve sonra dedim ki, hatta arkadaşıma da yani konuşmaya devam ediyorduk. Bugün enerjim çok emilmiş gibi, hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor dedim. Bunu dedikten sonra video açmaya karar verdim bir tane. Çünkü ya yine işte benim challenging durumum devreye girdi burada. Ağzımla söyleyince bir şey yapmak istemediğimi, yapamayacağım vesaire, kafamdaki bir yer diyor ki challenge accepted. Yani yapamam diyorsan yapacaksın. Yapman lazım. O yüzden de videoyu başlattım işte. Birazdan da kalkacağım. Kahvaltı için ne hazırlayabilirim bilmiyorum ama bir kahve yapacağım kesin. Kahvaltılık ne malzememiz var, biraz ona bakmam lazım. Belki bugün bir şeyler yapmakla değil de konuşmakla geçen bir video çekmiş olurum. Daha çok konuşma ağırlıklı bir şey olur belki. Belki dün ve dünden önceki hedeflerimden biri olan introduction videomu tamamlama şeyini belki bugün yaparım.
Yapamadım çünkü. Güya çamaşır falan da katlayacaktım. Onu da yapamadım. Onun üzerine 2 posta daha çamaşır yıkandı evde. Ve katlanması, kaldırılması gereken çamaşır yığını yaklaşık 4 sepete çıktı. Bunları bugün yapmam lazım. O yüzden ADHD vlog, muhtemelen yine ADHD vlog'a döner. Bir taraftan iş yapmaya döner. Belki de dönmez, sadece dertleşme videosu olur. Bakalım. Dünkü yemekten kalma bir tane köfte artmıştı. Sadece bir tane. Onu şimdi bölüp bir tost malzemesi yaparak yiyebilirim. Dolapta ekmeğimiz vardı. İnce ince yaptım köfteyi böyle. İkisini şöyle, birini böyle koyayım. Üzerine kaşar. Şimdi son kahve kapsülü aldığımda bir hediye karışık kapsül seti yollamışlardı. Dün birini denedim. Double Espresso Chiaro diye bir şey denedim. Bakalım. Bugün de Double Espresso Scuro deneyelim bakalım. Şu. Double Espresso Scuro. Herhalde böyle okunuyordur, bilmiyorum. Çıkaramadım. Normalde çok daha rahat çıkarırım ama bugün elimde kolumda da bir enerji düşüklüğü var. Sadece ruhen değil, fiziksel olarak da düşük enerjili hissediyorum. Rengim de yakın, onun da şey olabilir, balansı olabilir. Hadi artık. Bir değişik geldi bana. Bayağı da koyu bu arada. Az kalmış. Bardağı fullleyemedim. Bayağı yoğun. Sütle buzla fena olmadı ama tek içilecek gibi değil. Bayağı yoğun. Tek içemezdim ben yani. Fena değil. Nereye yazacağımı bilemedim bunu ben. Normalde her yeni denediğim kapsülü yazıyorum. Beğendim, beğenmedim not ediyorum. Çünkü ona göre alışveriş ederken almaya veya almamaya karar veriyorum. Unutuyorum çünkü not etmezsem. Bunu nereye yazsam bilemedim. Çok da bayılmadım ama yani.
Çok da bayılmadığım şeyleri beğenmediğime mi yazmam daha mantıklı olur? Bilemiyorum. Ekmek sıkı bir ekmek olduğu için ısığı kolay geçmiyor içine. Peynirler hala erimedi. Bu arada ben yani beklerken kahveyi bitireceğim bu gidişle. Yok ya, ben bunu beğenmediğimi yazacağım. Yani gideri var demek beğendim anlamına gelmiyor. Beğendiğime vay bu çok iyiymiş diyebildiğimi beğendiğime yazmam lazım diye düşünüyorum. Evet. Tahtama da notumu aldım. Beğenmedim. Evet. Tostlarım oldu. İzleyecek bir şey bulup kahvaltımı edebilirim. Evet, daha iyiyim. Sabaha göre daha iyiyim. Kahvaltı ettikten sonra duşa girdim. İyi geldi duş. Duştan çıkınca böyle birazcık bir kurudum. Kendime zaman verdim. Hemen giyinmedim yani. Biraz böyle kururken bir video izledim. Anime haterları House Moving Castle izliyor ve tepki veriyor gibi bir videoydu. Bayağı da 40 dakikaya yakın bir videoydu. Bayağı böyle ilgimi çekerek izledim onu. Çünkü House Moving Castle'ı çok severim. Bende çok kıymetli bir yeri olan bir filmdir. Ve sevdiler gerçekten. Böyle onları izlerken onların kenarda ara ara böyle kesitleri vardı. Ekrana görüntüleri koymuşlardı. Onları falan böyle bazı önemli sahneleri falan koymuşlar. Duygulandım, ağladım falan. Kesin reglim geliyor. Çok ağlıyorum bu ara çünkü. Ağlamaya çok yer arıyorum. Neyse, duşa girdim, çıktım. O videoyu izledim. Kendimi daha iyi hissettiğimi fark ettim. Duş almak ve kafamı başka bir şeylere odaklayabilmek iyi geldi biraz. Ondan sonra 2-3 gündür yapmayı düşündüğüm ama bir türlü elim erip de yapamadığım bir şey yaptım ve introduction videomu tamamlayacak videoları çektim. Ve şu an üstümden bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Bunu editlersem artık kanala ilk videomu atabilmiş olacağım. Ve epeydir böyle sürekli artık kendi kendime bir sabotaj mı yapıyorum, yapmıyor muyum, aslında içten içe kendime engel mi oluyorum falan gibi düşündüğüm bir şeyi artık yapmış olacağım. Bu açıdan rahatladım. Şimdi bu videoyu kapattığımda da
gidip şey yapmaya başlamayı düşünüyorum. Editini yapmaya düşünüyorum. Ve editine girersem de o benim artık bayağı bir vaktimi alır. Bugün yine çamaşır işi yalan olur. Acaba bunu çamaşırları katlamamak için mi yaptım? Düşün dur şimdi. Belki de çamaşır katlamak istemediğim için daha az istemediğim bir şey yaptım. Bilmiyorum. Ama en azından bir şey yaptım. Değil mi? Aferin bana, yine kendimizi takdir ediyoruz. Takdir points, takdir points. Böyle bugün editle geçecek gibi görünüyor. Başka bir iş yaparsam onları da çekmeye çalışırım ama bugünün vlogu bitmiş gibi kapatacağım. Çünkü muhtemelen başka bir şey çekmeyeceğim artık bugün. Görüşmek üzere. Beğenmedim.